Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Libya'ya gideceğiz. Zamanında kanlı bıçaklı olduğumuz Hafter yönetimi ile görüşmeler devam ediyor. Bugün çok önemli bir isim Libya'da Halife Hafter'le görüştü. MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın Hafter'le bir görüşme gerçekleştirmişti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Bingazi yakınlarındaki Recme'de Halife Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde ciddi şekilde gelişmesi ele alındı. Görüşmeye Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katılmıştı. Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki parlamento, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki anlaşmasını onaylamaya hazırlanıyor. Yunan muhalefeti Türkiye'nin Trablus hükümetine verdiği desteğini ardından Libya'nın doğusuyla da yakınlaşarak Hafter ile ilişkileri geliştirmesini özellikle deniz yetki alanları tartışması bağlamında Atina için diplomatik yenilgi olarak görmekteydi. Yahu Kaan, biz bu adamlarla 5 sene önce kanlı bıçaklı değil miydik? Yani Rusya'sı, Baye'si bunu destekleyip de biz ulusal mutabakat hükümetini tek başımıza destekleyerek kurtarmamış mıydık Trablus'u diyebilirsiniz. Kıymetli dostlar, işte buna diplomasi deniliyor. Diplomasinin adı bu. Yani dün kanlı bıçaklı olduğunuz adamlarla bugün kendi çıkarlarınız doğrultusunda bir araya gelebiliyorsunuz. Daha durun, bu görüşmelerin seviyesi de gittikçe artacak. Şu an MİT Başkanı İbrahim Kalın görüştü Hafter'le ama önümüzdeki dönemlerde çok başka diplomatik isimler de görüşecektir. Yani deniz kuvvetlerimiz de acayip bir çıkartma yapıyor şu an, özellikle de Hafter kontrolündeki bölgelere. Mesela Bingazi'de TCG Kınalıada bayağı Hafter yetkilileri tarafından, hatta Hafter'in oğlu tarafından gayet samimi bir şekilde karşılanmıştı. Bu gelişmeler tabii ki de Yunan'ı ters köşe etti. Ulan komşu, Libya mevzusunu da gittin eline yüzüne bulaştırdın ya. Yani tek bir dayanakları vardı, Hafter'di. Hafter de Türk diplomasisine boyun eğdi. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde Selçuk Bayraktar'ın gündem olan açıklamalarına uzanacağız. Hazır olun, kemerleri bağlayın, uçuşa geçiyoruz. Dün Selçuk Bayraktar deniz kuvvetlerimizin geçit töreni vardı Boğaz'dan Teknofest için. İşte tam da bu geçit töreni esnasında çok önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz Selçuk Bayraktar'ı bir dinleyelim, daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Şunu sunuyor bizim SİHA'larımız: dünyanın en gelişmiş teknolojisini en maliyet etkin şekilde sunmuş oluyorsunuz. Ve özellikle üzerine takılan faydalı yükleri ve mühimmat ailesini düşündüğünüzde, işte Roketsan'ın, Aselsan'ın, TÜBİTAK'ın geliştirdiği faydalı yük derken bu gelişmiş elektronik sistemlerden bahsediyoruz. Yani düşünün ki 30 kilometre ötedeki, 60 kilometre ötedeki hava savunma sistemini görebilen bir kamera sisteminden bahsediyoruz. Gece ve gündüz ısı veya gündüz kamerasıyla. Çok karmaşık sistemler bunlar. Bunların hepsini Türkiye milli yapar hale geldi. Ve yabancı muadillerinden 2 kat iyi yapıyor. Hatta biz uçakları yan yana koyup geldiklerinde bakın isterseniz bu kamerayla verin, isterseniz bu kamerayla verin, siz seçin diyoruz. Doğal olarak en iyisi hangisiyse onu seçiyorlar ve Aselsan'ınki tercih nedeni. Bir de 2-3 yıldır 2 kat daha iyi performans veren kameralar geliştirdiler. Ve bunun yanında mühimmat ailemiz de, Türkiye'nin geliştirdiği mühimmat ailesi, akıllı mühimmat ailesi, süpersonik füzelerden tutun, yani Bayraktar TB3'ten sesin 4 katı hızında giden 100.000 fite çıkan mühimmat fırlatılıyor. Bu dünyada kimsede yok. Onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor Türkiye. Dolayısıyla dünyanın en gelişmiş silah almış oluyor SİHA'lar açısından baktığınızda. O yüzden de ülkeler tercih ediyorlar ve bunu bir anlamda ülkemiz bütün bu birlikte çalıştığı ülkelerle diplomatik bağlarını geliştirmek üzere kullanıyor. Abo kine abo, 60 kilometre uzaklıktaki bir hava savunma sistemini kameralarımızla görebiliyoruz. Yani bu açıklamanın üzerine yok. İlk olarak kameralara değinmek isteyeceğim. Selçuk Bayraktar demiş ya, işte dışarıdan işte Bayraktar almaya geliyorlar. Kamera seçeneklerini sunuyoruz. İşte Aselsan veyahut da başka yurt dışı firmalar Aselsan'ınkini seçiyorlar. Çünkü niye? Aselsan'ın kamerası 2 kat daha iyi görüntü kalitesine sahip. Şimdi 2 kat diyoruz ama görüntü kalitesini karşınıza bir getirmemi ister misiniz? Ben İDEF'teyken bizzat kıyaslamayı görmüştüm. Asilfıdır 600. Akıncımızla test edilmişti ya hemen İDEF öncesinde. Mesela şu an görüntüler karşınızda. Burası büyük ihtimalle Osman Gazi Köprüsü'ydü. Yine Osman Gazi Köprüsü'ne mesela sağ taraftaki kısım yabancı kameradan çekilmişti. Yani çamur gibi görüntü, affedersiniz. Sol taraftaki
Soldaki ise yerli ve milli Asil Fılır 600 sistemimiz tarafından çekilen görüntüydü. Yani göz var, nizam var. Zaten siz de eğer ki yurt dışından gelen bir müşteri olsanız sol taraftaki Aselsan'ın Asil Fılır 600 kamerasını seçersiniz. Yani var ya kıymetli dostlar, bu kamera mevzusu her açıldığında aklımıza Kanada geliyor biliyorum ama içimden de şunu diyorum. Bir şey mesela yapamadık, edemedik mi? Ya vermeyin lan bize diyorum. Bize vermeyin. Türkiye'ye ambargo koyun diyorum. Yani F-35 ambargosu Kaan'ı getirdi. Westcam ambargosu muadillerine göre dünyanın en iyi görüntü kalitesine sahip kameraları getirdi bizlere. Yani bize ambargo koysunlar ki biz yapalım. Biz memleketçek, evet, bir eleştiri olarak da kabul edilebilir bence. Bazı şeyleri ambargo koyulmadan yapamıyoruz, yapmıyoruz. Hani böyle derler ya, illa bir iş böyle son kısmına dayanacak, daha sonra harekete geçeceğiz. Ne yazık ki artık fıtratımız bu şekilde. Bilmiyorum değiştirilebilir mi ama sonunda güzel hikayelere de imza atıyoruz. Yani biz pes etmiyoruz. Vermediler, kenara köşeye çekilelim. Veya işte o vermediyse gidelim başkasına yaranalım. Ona 3-5 yalakalık yapalım, o versin bari demiyoruz. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesiyoruz. Şükürler olsun. Hemen devamında daha bir süper açıklamalar. Ya Selçuk Bayraktar, sen ne duyurdun dün? Farkında mısınız? Yani dünyada eşi benzeri olmayan bir teknolojiden de bahsetti Selçuk Bayraktar. Ses hızının 4 katında 100.000 fitte füzelerimiz uçuyor dedi insan hava araçlarımızdan atılan. Yani Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarının ciddiyetini şu şekilde daha iyi anlayacağız. Selçuk Bayraktar demiş ya, Türkiye ses hızından tam 4 kat daha fazla füzeleri insan hava araçlarından atabiliyor diye. Tabii dikkatimi çekti. Bu füze acaba hangi füze? Yani Selçuk Bayraktar denenmemiş bir füzeden mi bahsediyor? Şimdi iki tane ihtimal var. Ya Selçuk Bayraktar'ın bu duyurmuş olduğu ses hızının 4 katına çıkabilen füze daha denenmedi. 100.000 fite ulaşan füzeden bahsediyorum. Veyahut da geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3'ten bizzat İHA 122 atılmıştı. Devamında İHA 230 ve İHA 300 gibi füze sistemlerine sahiptik. Selçuk Bayraktar bundan mı bahsediyor veyahut da bambaşka bir füzeden mi bahsediyor? Bu netlik kazanmadı ama şunu belirteyim. Selçuk Bayraktar'ın paylaşmış olduğu teknik verilere bakacak olduğumuzda yabancı muadillerine resmen fark atmışız. 100.000 fit irtifa. Bu irtifaya dünya üzerinde bir füzeyle çıkan ülke daha duyulamadı bilinmiyor. Örnek veriyorum diyebilirsiniz, Amerikalılar da mı çıkamadı? Yok, onlar da çıkamadı. Abrams füzeleri var. 65-70 bin fite çıkıyor bu hava füzeleri. Devamında Fransızlar, Meteorlar. Meteor füzesi de 80-90 bin fite anca çıkabiliyor. O da çıktıysa şu vakte kadar ama Selçuk Bayraktar 100.000 fitlerde Türk füzesi uçuruyoruz diyor. Zaten bu konuda dünyada tekiz. Hem füzemiz irtifada dünyada zirvede hem de bu füzeleri insan hava aracından atan bir başka ülke daha yok dünyada. Yani olayın ciddiyetinin lütfen farkına varalım. Daha öncesinde de bu mesela İHA 230 TRLG füzesinden bir bozma füzeydi yani. Biz karadan atmış olduğumuz balistik füzeyi ne yaptık? Füze kendimiz olunca modifiye ettik. Hemen havaya uyarladık. Akıncı'dan Bayraktar TB3'ten attık. Aslında burada bir başka dikkat çekilmesi gereken nokta, eğer ki bir savunma sanayi ürününü siz üretiyorsanız kendiniz, daha sonrasında istediğiniz gibi ihtiyaçlarınıza göre onu şekillendirebiliyorsunuz. Yani havadan atılacak bir hipersonik füzeye mi ihtiyacınız vardı? Gittik hemen TRLG'yi evirdi, çevirdi. Roketsan mühendisleri ne yaptı? Cillop gibi bir havadan atılan füzeye dönüştürdü. 100.000 fitler. Of maşallah. Yani o kadar keyiflendim ki Selçuk Bayraktar. Ağzı gerçekten bal yesin bu adamın ya. Bir kovan yesin hatta. Gerçekten de çok güzel haberlerdi. Bugün son olarak hep birlikte tabii Türkiye'nin başarıları, biz sadece kendi içimizde şunu yaptık, bunu ettik demiyoruz. Yurt dışından da Türkiye'nin başarıları gün be gün yine dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak da bugün Fransızlar yine Türkiye'nin yükselen savunma sanayi gelişmelerine atıfta bulunaraktan bakın neler demişler. Fransız Ekonomi Gazetesi Les Echos yayınladığı analizde Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi mercek altına almıştı. Haberde Türkiye'nin artık dünya çapında dikkate alınması gereken bir aktör olduğu vurgulandı. Gazeteye göre Türkiye son 20 yılda yerlilik oranını hızla artırarak bugün askeri ihtiyaçlarının %80'inden fazlasını kendi üretimiyle karşılar hale geldi. Haberde ayrıca şu ifadeler kullanılmıştı.
Savunma sanayi ihracatı 2024'te 7 milyar doları aştı Türklerin. Bu Türkiye'nin küresel silah ihracatçıları arasında hızla yükseldiğinin açık göstergesidir deniliyordu. Son olarak da Fransız Lesehkos Türkiye'nin balistik füze geliştirme alanındaki adımlarından bahsetmişti. Haberde Tayfun Blok 4 balistik füzesinin menzil ve hassasiyet kabiliyetleriyle Türkiye'nin stratejik caydırıcılığını güçlendirdiği kaydediliyordu. Fransızlar, eğer siz halen daha bugün Türkiye dünya çapında dikkate alınması gereken bir küresel aktör haline geldi falan diyorsanız daha önce fark etmediyseniz geçmiş ola. Selçuk Bayraktar ilk başta sizlere cümlelerini aktarırken bir ifade kullanmıştı. Ne diyordu? Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu savunma sanayi ihracatları aslında bir başka ülkelerle de diplomasi kapısını aralıyor. Yani kıymetli dostlar, sadece Türkiye savunma sanayisini güçlendirerek kendi gücüne güç katmıyor. Hani %80'ini kendi ihtiyaçlarıyla görüyor diyor ya Fransızlar. Aynı zamanda dünya genelinde diplomatik olarak sözümüzün geçtiği ülke sayısı da giderek artıyor. İlk habere gidelim ya. Hafter. Hiç bugünleri tahmin edebilir miydiniz? Hafter ne yapsın? Hafter kafayı kaldırdı. Ben hatırlıyorum, en son Sirte civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. 130-140 kilometre Hafter milisleri bir tane CG motosiklete binmişler. Hani şu özellikle Adana'da gördüğümüz CG'ler var ya, adam binmiş 2 kişi 150-160 ile giderken bamleye yedi kafasına bu adamlar. Yani bu adamlar diplomatik olarak Türkiye ile yakınlaşmasın da ne yapsın? Başına gelenleri öğrendi. Bir tane top yüzünden Hafter Trablus'a giremiyoruz demedi mi Hafter'in sözcüleri? Hatırlayın o günleri. Yani aslında Türkiye savunma sanayisini güçlendirerek diplomatik anlamda da dokunulmazlığını elde etmeye çalışıyor. Zaten şu vakte kadar Amerika'sı, Rusya'sı bunu yapmadı mı? Türkiye'nin küresel güç olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini zaten son yaşanan gelişmelere baktığımızda çok rahatlıkla anlayabiliyoruz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza lütfen abone olun. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.